W205 kodlu Mercedes C200 ile birlikteyiz. Sizin de bildiğiniz üzere bu araç 2014 senesinden beri aslında hayatımızda BlueTech ismini taşıyordu. Ancak 2015 ikinci ortaları itibariyle araç C200D ismine kavuştu. Bakalım bu muhteşem üçlere sahip olan, yani 1.6 dizel otomatik olan bu araç, bakalım ÖTV kurundan da aynı geçerli sağlıyor mu? Hadi birlikte seyredelim. Araca genel hatları itibariyle baktığımızda aynı abisinde olduğu gibi, E serisinde olduğu gibi C serisinde de bunlara birbirinden ayırmak oldukça güç ve zor. Hatta öyle ki üzerinde bu logolar olmasa, C200 yazmasa, C200'de yazmasa, E serisi olduğu yazmasa gerçekten ayırması inanılmaz güç. Aracın ön ızgarasına bakacak olursak burada bizi büyük bir Mercedes logosu karşılıyor. Ancak belirtmek isterim ki eğer siz bir Exclusive paketi alırsanız ek bir ücret ödeyerek buraya Air panel taktırabiliyorsunuz ki Exclusive pakette logo ızgaranın ortasında değil, kaputun üstünde yer alıyor ve gerçekten klasik premium bir hava kattığını söyleyebilirim. Ancak bu şu anda yanımda görmüş olduğunuz AMG pakette spor kitler ve genişletilmiş yan çamurluklar oldukça başarılı. Ancak ne var ki eğer siz Exclusive pakette buraya bir Air panel taktırdığınız zaman zaten aracın orijinalinde 0.26 sürtünme kuvveti olan bu teknik özellik Air panel sayesinde düşüyor ve bu sayede yakıt oranında ve aracın hızlanmasında, ivmesinde aerodinamiğe katkı sağlaması için buraya Air panel olarak düşürülmüş. Bunu ek opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Peki aracın yan profiline bakacak olursak ki zaten aynı diğer Mercedes'lerde olduğu gibi oldukça klasik, ancak bu aracın AMG olması nedeniyle oldukça da sportif bir profil bizi karşılıyor. Hatta öyle ki AMG olması nedeniyle genişletilmiş spor çamurluklar ve AMG jantlar, ince naklı lastikler oldukça başarılı ve hoş gözüktüğünü söyleyebilirim. Aracın arka profiline baktığımız zaman aynı abisi E serisinde olduğu gibi bizim yabancılık çekmeyeceğimiz bir arka profile sahip. Öyle ki hemen bagaj üzerinde yer alan logosu ve tampon altında yer alan krom pasif difüzör oldukça başarılı ve sportif göründüğünü söyleyebilirim. Aracın bagaj hacmine bakacak olursak şöyle göstereyim size isterseniz. D segment olan bu araç 480 litre yükleme kapasitesine sahip. İsterseniz küçük eşyalarınız için burada ufak bir alanda düşünülmüş. Ancak ben burada işletme olarak kullanmayı tercih ederim. Bu tabii tamamıyla sizin tercihiniz olduğunu söyleyebilirim. W205 kodlu Mercedes C200'lerin içerisindeyiz. Mercedes C200'lerin içerisine baktığımızda aynı abisinde, yani E serisinde olduğu gibi benzer öğeler taşındığını görüyorsunuz. Ancak öncesinde malzeme kalitesine bakacak olursak üst kısımlarda yumuşak ve gayet kibar plastik kaplamanın yer aldığını, ancak alt kısmına indiğimizde bu plastik kaplamanın sert olduğu karşımıza çıkıyor. Saklama alanlarına bakacak olursak hemen kolçak altındaki alan ve burası sol kısımdaki kapı içerisindeki saklama alanı oldukça yeterince seviyede. Ancak şunu belirtmemde fayda var ki eğer siz bir su veya kutu bir meşrubat tüketiyor olacaksanız burada koyma yeri ne yazık ki yok. O nedenle sadece burada bir göz yapılmış durumunda. Ancak sürüş esnasında bu ne yazık ki konfordan biraz götürüyor. Çünkü her seferinde buraya uzanmanız ve tekrar geriye yaslanmanız oldukça can sıkıcı bir durum. Ancak geri kalanlarına bakacak olursak saklama alanları, kolçak altı, hemen konsol içerisindeki bu ufak alan ki burada bir küllük gibi bir yer de var. Hemen sol kapı içerisinde yer alan saklamanın hesaba katacak olursak bence oldukça yeterince seviyede. Peki aracın içerisindeki yaşam alanına bakacak olursak sizin de ekranlarda görmüş olduğunuz üzere diz mesafesinde 2.8 metrelik aks mesafesinin avantajını sonuna kadar kullanırken baş mesafesine ne yazık ki o kadar da başarılı değil. Sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere benim başım neredeyse çarpıyor. O nedenle eğer siz 1.85 boy ve üzerindeyseniz bu araç sizi az da olsa biraz üzebilir. Onu belirtmemde fayda var. Ancak geri kalanında gerek kol dayama yeri, gerekse oturuş pozisyonu, gerekse koltuk rahatlığı
oldukça başarılı. Ancak öncesinde belirtmiş olduğum gibi ne yazık ki baş mesafesine araç sizi biraz üzüyor. Peki kullanmış olduğum bu AMG pakete sahip bu C200D'nin sürüş dinamiklerine bakacak olursak, bu araçta Agility Control yani adaptif süspansiyon sistemine direkt müdahale edebildiğimiz buradaki anahtar mevcut. Buradaki Agility Control anahtarı sayesinde Sport Plus, Sport, Comfort ve Eco modlar arasında değişimler sağlayabiliyoruz. Öyle ki araç Sport Plus modundayken, yüksek devirlerdeyken oldukça zevkli ve bu direksiyon altında yer alan kulaklıklar sayesinde inanılmaz bir zevk katıyor sürüş deneyiminize. Bunu belirtmemde fayda var. Aracın diğer özelliklerinden bahsedecek olursak, benim diğer araçlarda, diğer D segmenti araçlarda karşıma çıkmayan bir özellik. Çok da önemli olmasa da size bunu aktarmak istiyorum. Air Balance özelliği. Air Balance özelliğini ne diye soracak olursanız, torpido içine yerleştirilen araca özgü tüpler sayesinde klima sistemine direkt olarak buradan kokulu iletebiliyorsunuz. Yani bu klima kanallarına herhangi bir parfüm takmaktansa aracın kendisine ait özgü, istediğiniz, arzu ettiğiniz bir parfümü veya kokuyu yerleştirebiliyor ve klima sistemlerine oradan müdahale edebiliyorsunuz. Bence gayet hoş, ancak önemli mi olması da olurların arasında geliyor elbette. Onun haricinde Pre-Safety opsiyonundan biraz bahsedecek olursak, güvenlik sistemleri burada bir ad altında Pre-Safe olarak adlandırılıyor. Ancak sizin de anlayacağınız üzere bunun için ek bir maliyet ödemeniz gerekiyor. Peki bu Pre-Safe opsiyonuna ne dahil olduğunu soracak olursanız, gerek sürüş destek sistemleri, gerekse şerit takip sistemleri bu paketin içerisinde. Ancak bunun da ek opsiyonlarda yer alması oldukça üzücü. Çünkü kağıt üstüne baktığınızda bu araç en donanımlı seviye, yani AMG olmasına karşılık güvenlik sistemlerine baktığımızda oldukça yoksun kalıyor. Herhangi bir paket dahi alacak olursanız ona da ek bir maliyet ödemeniz gerekiyor. Zaten bu gerek E serisinde gerekse C serisinde bu Mercedes'in en büyük handikaplarından bir tanesi, hangi aracı alacak olursanız olun, hangi donanımlara sahip olacaksanız olun, eğer gerçekten içinize sinen bir araca sahip olmak istiyorsanız muhakkak ve muhakkak ek bir maliyet ödemeniz gerekiyor. Bu oldukça can sıkıcı. Ama onun haricinde bu araç kesinlikle konfor için üretilmiş bir araç ve uzun yolda bu sizi kesinlikle tatmin ediyor. Gerek kısa yolda ve gerekse uzun yolda bu araç sizi kesinlikle tatmin ettiğini söyleyebilirim. Ancak D segmentindeki diğer araçlara bakacak olursak, benim aklıma ilk gelen Skoda Superb, Volvo S60 ve Passat serisi bu D segmentlerinin başında. Bunu hesaba katacak olursak ve fiyat performans olarak düşünecek olursak biraz can sıkıcı, ama onun haricinde eğer yüksek meblağları gözden çıkarabiliyorsanız bu araç kesinlikle biçilmiş bir kaftan. Sürüş deneyimimden çok kısa bahsedecek olursak, ben bu aracı 3 gündür yaklaşık 800-850 kilometreleri kullanıyorum. İlk 400-450 kilometrelik etapta tamamı Sport Plus modda ve buradaki kulakçıları kullanarak tamamıyla manuel modda kullandım. Bu sayede 7.1-7.5 gibi bir değerlere ulaştım ve oldukça zevkliydi. Bu geri kalan 400-450 kilometrelik parkurda ise araç tamamıyla 110 kilometre sabitleyerek hız sabitleyici kullanarak devam ettim. Bu sebepten de 6.2 gibi değerlere ulaştım. İsterseniz de eğer biraz daha sağ ayağınızı kibar alıştırırsanız 5.8-5.9'a ulaşmak kaçınılmaz. Bunu belirtmemde fayda var. Aracın 18 inç jantlara sahip olması nedeniyle biraz sizi sarsıyor. Ancak asla rahatsız etmiyor. Bu araçta her ne kadar R9M, yani R9M Renault motoruna sahip olsa da şu ana kadar kullandığım en iyi izolasyona sahip D segment araç olduğunu belirtmemde fayda var. İnanıyorum ki birçoğunuzun aklında soru işareti kaldı. Bu R9M motoru niye Mercedes alıyor? 1.6 dizel otomatik, yani süper üçlünün bir araya geldiği bir araç ve Renault'un yıllarca elde ettiği bir deneyimi var arkasında ve sorunsuz bir motor. Ben bugüne kadar adam akıllı bir sorunu duymadım. Ancak izolasyon konusunda öncesinde de belirtmiş olduğum üzere, siz her ne kadar şu anda yağmur sesini duyuyor olsanız da araçta 18 jant olmasına karşılık ben hiçbir şekilde ne asfalt, ne yol, ne de motor sesini duyuyorum. Bunu açık ve net söyleyebilirim. Bu konuda araç kesinlikle Mercedes mühendisliğini aşmış olduğunu belirtmede kesinlikle fayda var. Peki aracı donanımsal anlamda inceleyecek olursak, direksiyonda görmüş olduğunuz bu tuşlar sayesinde ses açma, ses kapama veya navigasyona sesli komutlar sağlayabiliyorsunuz. Ancak bu araçta hemen burada navi tuşu olmasına rağmen navigasyon ne yazık ki yok. Bunun için bir navigasyon hafıza kartı almanız gerekiyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 1950-2500 TL civarındaydı. Yani bir hafıza kartının içerisinde yazılımı olan bir hafıza kartını 2500 TL'ye almak, yani AMG pakette olan bir araç, yani kağıt üzerine baktığında dolu bir araç, ancak ona rağmen de artı 2500 TL verip bir navigasyon belleği almak biraz üzücü.
Ama onun haricinde hemen burada navigasyon tuşu, radyo, medya, telefona direkt olarak müdahale ve üstteki anahtarlar sayesinde klimaya direkt olarak müdahale edebiliyorsunuz. Multimedya ekranının hakkında fazla konuşmaya gerek yok. Yeterince konuşuldu ve siz ne düşünüyorsunuz? Açıkçası ben aynı görüşü size paylaşıyorum. Ancak şöyle söyleyebilirim ki önümüzdeki yıl içerisinde, bu yıl da olabilir, tam net bilmiyorum, ancak aynı E serisinde abisinde olduğu gibi bu ekranın da gömülü olacağını size buradan belirtebilirim. Diğer bir yandan ise burada görmüş olduğunuz tuş sayesinde kademeli olarak koltuk ısıtmayı buradan kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz de sürüş esnasında buradaki hemen direksiyon sol alt köşesinde yer alan kol sayesinde Speedtronic, yani hız sabitleyici veya hız sınırlamayı buradan rahat bir şekilde, basit bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Siz bir Mercedes bayisine gittiğinizde Mercedes C200'de sizin karşınıza Style, yani en basic paket, Style, Comfort, Avantgarde, Fascination, Exclusive ve AMG paket olarak karşınıza çıkıyor. Bu AMG pakette açılabilir panoramik sunroof tavan var. Oldukça başarılı ve içeriği ferah gösteriyor. Aracın motor ve şanzıman özelliklerine bakacak olursak, bu aracın motor bazında R9M Renault'un dizel motoruna sahip ve oldukça başarılı. Şanzıman bazında ise G-Tronic, sizin de daha öncesinde bilmiş olduğunuz üzere G-Tronic 7 ileri bir şanzımana sahip. Özellikle AMG pakette yer alan bu kulakçılar sayesinde motor ve şanzıman uyumu muhteşem diyebilirim. Beni hiç üzmediğini söylememde fayda var. Ve elbette tabii ki günümüzde olmazsa olmazımız yakıt tüketimi. Birçoğumuz araçlarımızı seçerken artık ne yazık ki yakıt tüketiminde hesaba katar olduk. Öncesinde ikinci ve üçüncü plana alırken artık şu an neredeyse önce yakıt tüketimine bakıyoruz, sonra aracın fiyatına bakıyoruz ve ardından aracı alma aşamasına geçiyoruz ne yazık ki. Yakıt tüketimi tarafında araç oldukça sevindirici düzeylerde. Öyle ki ben uzun yolda bu araçta 6, 6.2, 6.3 gibi ortalamalara sahip oldum. Ancak bunu tabii ki sürtünme katsayısı olan 0.26'lık değil de borçluyuz. Ancak aracın dış tarafını anlatırken eğer siz bir exclusive pakete sahipseniz Air Panel opsiyonunu satın alarak bu CD sayısını, yani sürtünme katsayısını düşürerek daha fazla katkı sağlayabiliyorsunuz. Ancak gerekli mi? Bence çok da gerekli değil. Çünkü zaten halihazırda 200-220 bin TL bandındaki bir araca para ödedikten sonra üzerine Air Panel taktırıp oradan kazanacağınız hemen hemen kilometre başına 5 kuruş veya 6 kuruşun bence çok da fazla önemi yok. Ama şık duruyor mu? Sizin de ekranda görmüş olduğunuz üzere kesinlikle şık durduğu bir gerçek. Farklı gösterdiği de bir gerçek. Peki bana sorsanız ki, ya Noyan sen bu aracı alır mısın diye sorsanız, kesinlikle açık ve net dürüstlükle şu cümleyi kurardım size. Eğer bana 6 ay önce bu soruyu sormuş olsaydınız kesinlikle gözünüz kapalı bu D segment aracı gidip alın size derdim. Ancak kesinlikle bu aracın bir suçu yok. Onu en başta söyleyeyim. Çünkü ÖTV ve kur farkından önce, yani bugün günlerden 16 Ocak, bundan 6 ay önce bu aracın fiyatı yaklaşık 150-160 bin civarındaydı. Ancak son ÖTV ve kur farkından dolayı Ocak ayı, yani güncel listeye baktığınız zaman 200-220 bin bandında bir fiyatla karşılaşıyor olacaksınız. Ancak ne var ki öncesinde de söylediğim gibi siz içinize sinen bir araç oluşturmak istiyorsanız yaklaşık 250-260 bin bandı çıkarmanız gerekiyor ki cebinizden. Bu da oldukça güç. Yani evet, bütün fiyatlar artıyor. Hatta şöyle bir algı var. C segmenti bir hatchback bile bu fiyattayken bu araç niye pahalı diyorsunuz ki cümlesini kurabilirsiniz. Ancak şunu belirtmemde fayda var. Siz aracı satın almaya kalkıyorsunuz ve pahalı da alıyorsunuz. Hatta öyle ki siz arabayı alıyorsunuz, bir o kadarını da devlete vergi olarak ödüyorsunuz. Yani buraya kadar durumu siz sindirseniz dahil ne yazık ki sizin de kendinizden bilmiş olduğunuz üzere alım gücü hala aynı, hatta alım gücü neredeyse yok gibi bir şey. O nedenle bana şu anda soracak olursanız ciddi bir düşünce içerisine girelim. Çünkü D segmentinde Skoda Superb gibi bir araç varken, Volvo S60 gibi bir araç varken ki Volvo S60'ın şu anda T3 motoru var, 156 beygir civarında. Dizel motor üretmiyor 1.6 pazarında. O nedenle fiyat farklılığı oluşuyor. Geri kalan kıstaslara baktığımızda bunun ÖTV'si, yıllık MTV'si, yakıt tüketimi ki şu anda benzinli araç aldığınızda litresini 5.20 TL'ye dolduruyorsunuz neredeyse ve dizel ise 4.70 civarlarında. Daha dün işte zam geldi. Eğer Ocak 2017'de bana bu soru yöneltili olursa ben derim ki düşünmenizde fayda var. Ancak eğer siz bir D segmenti, premium, dikkat çekici bir araç almak istiyorsanız ve 200 bin bandı üzerine de bütçeniz varsa bu araç sizin için biçilmiş bir kaftan. Bütün bu anlattıklarımı
eğri doğru terazisine koyacak olursak kesinlikle doğruları yani pozitif yanları daha ağır basıyor. Bu nedir? Sürüş dinamikleri, yakıt tüketimi, yol tutuşu olsun, izolasyonu olsun, daha öncesinde iletmiş olduğum üzere izolasyonu olsun oldukça başarılı. Fiyat konusunda asla suçlamayacağım. Ancak aksesuar, ek paket konusunda gerçekten üzücü. Çünkü alacağız herhangi bir şey, örneğin en basiti şurada görmüş olduğunuz AMG'de standart olsa dahil, şurada görmüş olduğunuz analog saat ek olarak almak istediğiniz takdirde 354 TL civarındaydı en son baktığımda geçtiğimiz hafta içerisinde. Onun haricinde baş mesafesine, diz mesafesi her ne kadar iyi olsa da baş mesafesi konusunda da bizi üzdüğünü düşünürsek sadece ben burada 2 adet olumsuz görüşe sahip oluyor olacağım. Ancak geri kalanında gerek sürüş dinamiği, gerekse spor pedalları, AMG oluşu, yol tutuşu, 18. jantları itibariyle ve ses izolasyonu itibariyle oldukça başarılı bir araç. Soğuk bir İstanbul günde yapılacak en güzel şey deniz kenarına gidip aslında sıcak bir şeyler içmek. O nedenle testimizden şimdilik bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz yorum bırakmayı ve Drive Time kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.